Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var, onunla başlayacağız. İpimin kalınlığı şöyle orta kalınlıkta bir ip, 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla güzel bir model başlayacağız. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Modelin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Siz de yapacağınız örgüye göre ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz ördüm. Bir düz, bir ters olarak birkaç sıra lastik yapacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz bu modelde. Ben size şimdi bir ters bir düz lastikle göstereceğim. Bir parçada farklı lastikle başladım. Onu da göstereceğim. Size fikir olsun. Hangisi hoşunuza giderse siz de o şekilde uygulayabilirsiniz. Evet. Şöyle bir sırayı tamamladık. Bunu birkaç sıra ilerleteceğim. Lastiği tamamladım şöyle birkaç sıra. Şimdi bunun üzerine modelimizi kurabiliriz. Lastiğin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce bir kez doladım şöyle şişime. Daha sonra sıradaki 2 ilmeği, bakın şöyle 2 ilmeği düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez daha doladım. Bir kez düz ördüm. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir de başında dolamıştım. 4 ilmek oldu. Bu sırada ilmeklerimizi artıracağız. Diğer sırada keseceğiz. Bunları eksilteceğiz. Şişime bir kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Bir kez doladım. Tekrar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu şekilde 3 ilmek çıkarmış oldum. Arada bir kez dolamayı unutmayalım. Bir kez şöyle yani artırdım. 2 ilmeğin ikisini bir alarak düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Arada bir kez doladım. 2 ilmeğimi aldım. İkisini bir düz ördüm. Bir doladım. Tekrar 2 ilmeğimi düz ördüm. Şu şekilde. Birinci sıra ön yüzünde şöyle bir görüntümüz olacak. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği ikisini bir aldım. Düz ördüm. Bir doladım tekrar. Aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz.
Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir doladım. 2 ilmeği, ikisini bir aldım. Düz ördüm. Bir doladım. Tekrar ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Onu da aynı şekilde yapıyoruz. İpimi bir kez doladım. Daha sonra 2 ilmeği düz ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri tekrar ördüm. Sıra sonunda artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Sıra başında yaptım burada. Sıra sonunda yapmadan direkt kenar ilmeğimizi örüyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın şu üçlü ilmeğin önce 2 tanesini şu şekilde alıyorum. 1 ve 2. Şöyle göstereyim. 1 ve ikinci ilmeğimi ters örerek kestim, yani tek ilmeğe düşürdüm. Bu ilmek ve arkasındaki şu artırma yaptığım ilmeği de ikisini bir alıyorum. Yani bu sırada 2 2 ilmeklerimizi örerek tek ilmeğe düşürüyoruz. Ön sırada artırma yaptığımız için arka sırada bunları eksiltiyoruz arkadaşlar. 2 2 aldım şöyle. Yalnız buna dikkat edelim. Şu üçlü ilmeğin önce ikisini alıyoruz. Ters örerek kestim. Daha sonra tek kalan bu ilmeğimle arkasında şu artırma yaptığım ilmeği ikisini bir. İkinci sıra arka yüzünde. Yani daha doğrusu arka yüzünde hep bu şekilde yapıyoruz. İlmeklerimizi hep şöyle ikili ikili alarak sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzünde hep ters olarak örüyoruz ve ilmeklerimizi ikili ikili. 2 ilmeğimi alıyorum. Ters örerek tek ilmeğe düşürüyorum. 2 ilmeği alıyorum. Ters örerek tek ilmeğe düşürüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik arkadaşlar. Şimdi modeli kaydıracağız. Modelimiz 4 sıradan oluşacak. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın birinci sırada önce artırma yapmıştık. Daha sonra 2 ilmeğimizden 3 ilmek çıkarmıştık. Şimdi üçüncü sırada önce bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde. Bir ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Şu şekilde sıradaki 2 ilmeğimi bakın. Bir ilmek bu modelden, bir ilmek diğer modelden alacağız. 2 ilmeği düz örerek şişimden çıkarmıyorum ama. Bir kez doladım. Daha sonra 2 ilmeğimi tekrar ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir de önceden artırma yapmıştım. Daha sonra arka yüzünde bunları eksilteceğiz. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Bir kez daha ördüm. Daha sonra şişimden çıkardım. Bakın modeli kaydırmış olduk. Başta bir ilmek düz ördük. Daha sonra diğer işlemleri yapınca model kaydı arkadaşlar. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir kez doladım. Tekrar aynı ilmeklerimi düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir doladım tekrar. Aynı ilmeklerimi bir kez daha ördüm.
Evet, sıra sonunda da bir ilmeğim kaldı. Burada bir artırma yaptım, doladım. Daha sonra tek olan ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu tek olan ilmeğin ve arkasındaki ilmeğin ikisini bir, şu artırma yaptığım ilmek ve öndeki ilmeği ikisini bir aldım önce. Ters olarak ördüm. Üçlü ilmeğe gelince önce ikisini aldım, ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bu tek kalan ilmek ve arkasındaki artırma yaptığım yani ilmeği aldım, ters ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenarlarda yaptığım işlemlere dikkat edin arkadaşlar. Sıra başında, sıra sonunda. Modeli bu şekilde bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek. Hep bu 4 sıranın tekrarından. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay bir model. Yapması da zevkli, örmesi. Bunu 2 renkle, 3 renkle de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bebek örgülerinde kullanıyorsanız kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Şöyle. Bu tek kalan ilmeğimi de ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modelimiz böyle devam ediyor. Bakın modelimizin görüntüsü bu şekilde. Tabii ki ilerledikçe model kendini gösterecek harika bir model. İsterseniz hemen 1. sıranın tekrarını şöyle az bir şey göstereyim. Nasıl başlayacağımızı. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Önce bir artırma yaptım. Şişime doladım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek ördüm. Yani şişimden çıkarmıyorum. Daha sonra bir kez doladım. Tekrar bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Arada bir kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Tekrar düz ördüm. Ve şişimden çıkardım. 1. sıra ön yüzünde bu şekilde başlıyoruz modeli kurmaya. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Herhalde anlaşılmıştır. Anlamadığınız yerde olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. 2. model kurulumunu da bu şekilde başlattım. Şöyle ben bir parçada daha önce yapmıştım. Modelin ilerlemiş halini de size göstereyim. Bu da daha önce yaptığım parça. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde. Bakın görüntüsü böyle olacak. Kenar ilmeklerimiz bu şekilde gayet düzgün. Bakın kenarları düzgün çıkan bir model. Bunda da şöyle bir farklı lastik kullandım. Bunda da bir ters bir düz beraber yaptığımızda da onu kullandık. Şöyle göstereyim. Bunda da kanalımda var bu lastiğin yapımı da. Tekstil tipi lastik diye yazarsanız çıkar. Eğer yapmak isterseniz de linkini bırakabilirim aşağıya. Sizce hangisine yakıştı? Bir ters bir düz mü? Şu diğer lastiğe mi? Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kullanışlı bir model. Modelin arka yüzünü de göstereyim size. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Tertemiz şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü olur. Bu modelden
Yelek yapabilirsiniz, ceket yapabilirsiniz, süveter yapımında kullanabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika ve kullanışlı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Diğer arkadaşlara da fikir olur. Evet, bugünkü modelimiz bu kadar arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.